Kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün Dan Brown'un son romanı Sırların Sırrı'nın o karmaşık ve heyecan dolu dünyasına dalıyoruz. Antik düzlemlerin, bilimin sınırlarını zorlayan fikirlerin ve tabii ki küresel komploların iç içe geçtiği gerçekten nefes kesen bir hikaye bu. Peki bu bölümde bizi neler bekliyor? Gelin hikayenin izini adım adım sürelim. Her şey Prag'da görülen adeta bir kehanet gibi olan bir kabusla başlayacak. Oradan inanılmaz bir siber saldırıya uğrayan gizemli bir el yazmasının peşine düşeceğiz. Bu el yazmasının sırrı ise bizi insan bilincinin akıl almaz potansiyeline götürecek. Tabi işin içine bir de gizli bir hükümet projesi dahil olunca bütün yollar Prag'da büyük ve kaçınılmaz bir çarpışmaya çıkacak. Hazırsanız başlayalım. Hikayemiz öyle bir teoriyle falan değil, doğrudan doğruya bilim insanı Katrin Solomon'un Prag'da gördüğü dehşet verici, inanılmaz gerçekçi bir kabusla başlıyor. Düşünsenize, Katrin'in rüyası o kadar canlı, o kadar net detaylarla dolu ki, partner Robert Langdon içine doğan o kötü hisle, o yaklaşan felaket duygusuyla kendini bir anda aksiyonun tam ortasında buluyor. Bütün bu olaylar zinciri göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşiyor. Sadece belirsiz bir ön sezi gibi başlayan şey bir anda onlarca insanın hayatını kurtaran bir müdahaleye dönüşüyor ve ortaya çok kritik bir soru atıyor. İşte bu olay hikayedeki her şeyi ateşleyen o ilk kıvılcım. Bizi alıyor ve romanın tam merkezindeki o büyük sorunun ortasına bırakıyor. Zihnimizin sınırları nerede bitiyor? Şimdi Prag'dan ayrılıp binlerce kilometre öteye New York'a gidiyoruz. Orada ünlü yayın evi Penguin Random House'ta çok ama çok yüksek riskli bir dijital soygun yaşanmak üzere. Editör Jonas Falkman ekranında bu uyarıyı gördüğünde bir şeylerin çok yanlış gittiğini anlıyor. Ama bu bildiğimiz siber saldırılardan değil. Hackerlar kredi kartı bilgileri ya da şirket sırları gibi şeylerin peşinde değil. Onların hedefi tek bir dosya. Hedefleri Katrin Solomon'un henüz basılmamış, kimsenin görmediği el yazması. Bu metin o kadar devrimci, o kadar önemli ki bazı karanlık güçler onu ele geçirmek için cinayet işlemeyi bile göze almış durumda. Bu da bizi hikayenin tam kalbindeki soruya geri getiriyor. Peki ama neden? Bir el yazması ne bu kadar tehlikeli? Uğruna ölünecek kadar değerli kılan sır ne olabilir? Cevap, bilimin en uç, en akıl almaz sınırlarında gizli. Şimdi, Katrin Solomon bir mistik ya da medyum falan değil. O bir noetik bilimci. Yani işi insan bilincinin henüz keşfedilmemiş o kullanılmayan devasa potansiyelini incelemek. Katrin'in araştırmasına göre insan beyninin kapasitesi neredeyse akıl almaz boyutlarda. Yani şöyle düşünün, beynimiz sadece bilgi depolayan bir hard disk değil. Katrin'e göre o, aynı zamanda evrenden sürekli bilgi alan bir tür alıcı. Yani çalışmaları uzun yıllar boyunca paranormal denilip geçilen, bilim dışı kabul edilen olguları inceliyor ve diyor ki bunlar aslında insan zihninin doğal, sadece nadiren ortaya çıkan yetenekleri olabilir. İşte Catherine'in de sık sık referans verdiği Picasso'nun bu meşhur sözü aslında onun temel inancını mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünce ve bilinç sandığımızdan çok daha güçlü, hatta gerçekliği doğrudan şekillendirebilir. Ve işte tam da burada işler fena halde karışıyor. Çünkü eğer bu bilim gerçekse, onunla sadece akademisyenler ilgilenmezdi, öyle değil mi? Perde arkasında CIA'nin çok gizli bir birim yıllardır bu kavramlar üzerine çalışıyor. Eşik Kod adlı bu projenin amacı çok net. Telepatiyi savaş alanında iletişime, ön sezi ise geleceği tahmin eden bir silaha dönüştürmek. Kısacası insan zihnini silahlandırmak. Katrin'in araştırması sadece onlarınkine paralel değil, aynı zamanda el yazması bu gizli projenin adeta bir planını içeriyor ve Katrin bunu tüm dünyayla paylaşmaya kararlı. CIA'nin ise buna izin vermeye hiç niyeti yok. Ve şimdi her şeyin düğümlendiği o ana tüm oyuncuların son bir yüzleşme için Prag'ın o antik, gizemli sokaklarında bir araya geldiği büyük finale geliyoruz. Ama denkleme dahil olan bir de beklenmedik bir oyuncu var. Sadece golem olarak bilinen, Prag efsanelerinden fırlamış gibi duran, intikamcı ve koruyucu, gizemli bir figür. O da Catherine'i tehdit edenlerin peşine düşüyor. Artık Prag'ın tarihi sokakları umutsuz bir kedi fare oyununa sahne oluyor. Langdon ve Catherine bir yanda kontrolden çıkmış CIA ajanları, diğer yanda efsanevi bir koruyucu arasında sıkışıp kalıyorlar. Ve o yeraltı tesisinin derinliklerinde umutsuz bir intikam ve koruma içgüdüsüyle golem her şeyin kaderini değiştirecek o son ve feci hamleyi yapıyor. Tesisin güç kaynağını hedef alıyor.
Şimdi bakın, sistemin soğutması devre dışı kaldığında tam 20 bin litreden fazla sıvı helyum bir anda kaynamaya başlıyor ve 1'e 750 gibi inanılmaz bir oranda genleşiyor. Bu, devasa bir bombanın pimini çekmekle aynı şey. Ama bunun sonucunda aklınıza öyle ateşli, gürültülü bir patlama gelmesin. Bu çok daha sinsi, çok daha korkunç bir son. Tüm yeraltı kompleksini yutan, eşik projesini ve içindeki herkesi varoluştan silen devasa, sessiz bir gaz patlaması. Ve böylece bütün o sırlar prağın altında sonsuza dek gömülüyor. Bilim hem kanıtlanmış hem de aynı anda yok edilmiş oluyor. Bu da bizi son ve oldukça kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Sonuçta romanın bize fısıldadığı şey belki de şu: en büyük sırlar antik sembollerde ya da karmaşık komplolarda değil, aslında kilidini açmayı bekleyen kendi zihnimizin derinliklerinde saklı. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler.